Orman adamı. Gün batımında orman hareketsizdi, yalnızdı. Köknar aromasıyla tatlı, altın ve kırmızı ve yeşil parlayan ladinlerle doluydu her yer. Ve bu güzelliğin içinde, büyük ağaçlar arasında süzülen bir adam vardı, vahşi ormanlığın ta kendisi olmuş gibi. Beyaz dağların en yükseği Old Baldy, yuvarlak ve çıplak, batmakta olan güneşin son parıltısında altın gibi parlıyordu. Sonra ateş azaldı, kubbenin arkasına çekildi. Soğuk ve kararan bir belirsizlik çöktü her yere. Siyah mızrak sivri yamaçlar tüm o dağ dünyasının üzerinde yükseliyordu. Burası vahşi bir bölgeydi. Zengin ormanlık, bolca su, karanlık ormanlar ve çimenli parklar, deniz seviyesinden 10.000 feet yukarıda, her taraftan Güney Arizona çölüyle çevrili. Geyiklerin, ayıların, aslanların, kurtların ve tilkilerin yurdu. Ve vahşi apaçinin saklandığı yer. O enlemde Eylül ayı, ani serin gece esintisiyle kendini belli ederdi. Alacakaranlık kanatlarında belirirdi bu esinti ve onunla birlikte, sessizlikte daha önce ayırt edilemeyen hafif seslerde. Orman adamı Milt Dale, ormanlık bir sırtın kenarında durdu. Dinledi, izledi. Altında dar bir vadi uzanıyordu, açık ve çimenli. Oradan hafif bir su uğultusu yükseliyordu. Sonra bir çakalın vahşi, kesik çığlığı, dev köknarın üstünden geceye yerleşen kuş cıvıltıları ve vadinin karşısından yabani hindilerin son alçak sesleri. Dale'in keskin kulağına göre bu sesler olması gereken her şeydi. Ormanlık arazinin değişmez huzuru. Memnundu. Çünkü beklediği şeyi duyamıyordu. Beyaz adamların atlarının kırıtısını duymak istemiyordu. O ve kızılderili arkadaştı. Düşman bile yalnız avcıya karşı düşmanlık beslemezdi. Ama bir yerlerde ormanda saklanan kötü adamlar vardı. Koyun hırsızlarından oluşan bir çete. Dale onlarla tanışmak istemiyordu. Yamaçta yola çıkarken, aniden Old Baldy'den son bir parıltı yağdı üstüne. Vadiyi ışıklar ve gölgelerle doldurdu, sarı ve mavi, gökyüzünün parlaklığı gibi. Derenin kıvrımlarındaki havuzlar koyu bir şekilde parlıyordu. Dale'in bakışları vadide gezindi, sonra siyah gölgeleri delmeye çalıştı. Ladin duvarı yükseliyordu, mızraklı ve dikenli, solgun bulutlara karşı. Ağaçlarda rüzgar inlemeye başladı. Havada yağmur kokusu vardı. Dale sırtını solan ize döndü ve vadide yürüdü. Gece yaklaşıyordu, yağmur fırtınası da öyle. Kendi kampına değil, birkaç mil uzaktaki eski bir kütük kulübeye yöneltti adımlarını. Oraya ulaştığında karanlık neredeyse çökmüştü. Dikkatle yaklaştı. Bu kulübe Kızılderililer için ya da bir ayı için, hatta bir panter için barınak olabilirdi. Ama içeride hiçbir şey yok gibiydi. Dale gökyüzündeki bulutlara baktı, yüzünde ince ve sisli yağmurun nemliliğini hissetti. Ara sıra yağmur yağardı gece boyunca. Bunun üzerine kulübeye girdi. Ve bir sonraki anda, hızlı tırtılı atların nal sesleri duydu. Dışarıda, karanlıkta loş ve hareketli şekiller belirdi. Oldukça yakındaydılar. Rüzgara karşı yaklaşmışlardı, bu yüzden sesleri geç duyulmuştu. 5 ata binen 5 kişiydi bunlar. Kaba sesler duyuldu. Dale hızla karanlıkta bir merdiven aradı. Bir lofta açılıyordu. Onu buldu, hızla tırmandı, tüfeğiyle ses çıkarmamaya özen göstererek çalılık ve çubuklarla dolu zemine uzandı. Bunu neredeyse bitirememişti ki ağır adımlar, şıngırdayan mahmuzlar, aşağıdaki kapıdan kulübeye girdi. "Wall, Billsley, burada mısınız?" diye yüksek sesle sordu biri. Cevap gelmedi. Adam kendi kendine homurdandı, mahmuzlar yeniden çınladı. "Arkadaşlar, Billsley henüz gelmedi," diye seslendi. "Hosları altına koy. Bekleyeceğiz." "Bekle, ha," diye sert bir cevap geldi. "Bütün gece mebbe ve hiçbir şeyimiz yok yemek için." "Sus Moze. Onları biraz uzaklaştırın ve bazılarınız odun toplayın." Alçak küfürler, donuk toynak sesleri, deri ve yorgun atların fırlamaları. Kulübeye bir başka sürükleyici, tıkırdayan ayak sesi girdi. "Yılan, biraz yiyecek getirmek mantıklıydı," diye uzattı yeni gelen. "Sanırım öyle Jim. Ama yapmadık, bağırmanın ne faydası var, Billsley bizi uzun süre bekletmez." Dale hareketsiz yatıyordu. Kanında yavaş yavaş bir heyecan yükseldi. Aşağıdaki derin sesli adam Snake Anson'dı. Bölgenin en kötü, en tehlikeli karakteri. Diğerleri ise şüphesiz çetesiydi. Uzun zamandır o seyrek yerleşim bölgesinde kötü şöhretleriyle bilinen adamlar. Billsley ise, Pine'ın en büyük 2 çiftçisinden ve koyun yetiştiricisinden biriydi. Snake Anson ile Billsley arasında bir buluşma. Dale bunu zihninde çevirdi.
Beasley'nin itibarını zedeleyen bir soruydu bu. Ve koyunlarla, çobanlarla ilgili Küçük Pine köyünde uzun süredir gizemini koruyan o karanlık işler, şimdi birdenbire gün gibi aydınlandı. Diğer adamlar kulübeye girdi. "Çok yağmur yağmayacak," dedi biri. Bir tahta yere fırlatıldı. "Jim, hayır, bir çam kütüğü parçası, pamp gibi kuru," dedi bir diğeri. Hışırtılar, yavaş adımlar, ağır gürültüler. Jim köşeye çekilerek kuru kırmızı elde etmeye çalışıyordu. "Yılan, piponu ver, hemen ateş yakacağım." "Wall, ben terbakomu istiyorum ve ateşi umurumda değil," diye yanıtladı Snake. "Sanırım bu ormandaki en kötü adam sensin," diye uzattı Jim. Çakmak taşına keskin çelik tıklaması, birçok kez. Sert üfleme ve tükürme sesleri. Kısa süre sonra kulübenin zifiri karanlığı değişti. Odun çıtırdadı, alev hışırdadı ve giderek büyüyen bir kükreme yükseldi. Dale loft'un zeminine yüzüstü yatıyordu. Şansına, dallar arasında çatlaklar vardı, gözlerinin hizasında. Ateş yandığında aşağıdaki adamları oldukça iyi görebildi. Tanıdığı tek kişi Jim Wilson'dı. Snake Ensign ise Pin'da hiç görünmemişti. Jim, kötü grubun en iyisiydi aslında, dürüst insanlar arasında arkadaşları vardı. Söylentilere göre o ve Snake pek iyi geçinemiyordu. "Ateş iyi hissettiriyor," dedi iri Moze, kendisi kadar geniş olan kara vizesiyle. "Sonbahar kesinlikle geliyor. Keşke biraz yemeğimiz olsaydı." "Moze, eğer çantamda bir parça geyik eti var, eğer alırsan yarısını alabilirim," diye konuştu başka bir ses. Moze hızla çıktı. Ateş ışığında Snake Ensign'ın yüzü ince ve yılan gibiydi. Gözleri parıldıyordu. Uzun boynu, uzun bedeni, adı ona çok yakışıyordu. "Yılan, Beasley ile ilgili bu mesele ne?" diye sordu Jim. "Sanırım sen de orada olacaksın," diye yanıtladı lider. Yorgun görünüyordu. Düşünceliydi. "O zavallı yağlı çobanlardan yeterince şey almadık mı? Bir şey yok mu?" diye sordu çetenin en genç üyesi, yıllarca bir çocuk sayılabilecek biri, ama sert dudakları ve aç gözleri onu yoldaşlarından ayırıyordu. "Kesinlikle haklısın, Burt, ve bu benim de duruşum," diye yanıtladı o öbür adam. "Yılan, bu ormanlarda kar daha önce uçacak uzun süre," dedi Jim Wilson. "Tonto havzasında mı kışlayacağız, yoksa Gila'da mı? Güneye gitmeden önce biraz uzun bineceğiz sanırım," diye yanıtladı Snake, sertçe. Bu noktada Moze geri döndü. "Patron, patikadan bir hosun geldiğini duydum," dedi. Snake ayağa kalktı. Kapıda durdu, dinledi. Dışarıda rüzgar inliyordu, kulübenin üzerine düzensiz yağmur damlaları düşüyordu. "H.I." diye bağırdı Snake, rahatlamış bir şekilde. Sessizlik. Sonra Dale, dışarıdaki kayalık patikada hızlı bir at çırpıntısı duydu. Aşağıdaki adamlar yerini değiştirdi, huzursuz, ama hiçbiri konuşmuyordu. Ateş neşeyle çıtırdadı. Snake Ensign kapının önünden geri çekildi, hem şüpheyi hem de dikkati ifade eden bir hareketle. Tırtılı at orada bir yerde durmuştu. "Hey, içeri," diye seslendi karanlıktan bir ses. Kendine "hey," diye yanıtladı Ensign. "Sen misin, yılan?" diye hızla soru geldi. "Sanırım öyle," diye karşılık verdi Ensign, kendini göstererek. Yeni gelen içeri girdi. Büyük bir adamdı. Islak parlayan bir yağmurluk giymişti. Sombrerosu iyice aşağıya çekilmişti, yüzünü gölgeliyordu, yüz hatlarının üst yarısı sanki maskeli gibiydi. Siyah, sarkık bir bıyık. Taş gibi bir çene. Potansiyel bir güç, olgun ve güçlü, hareketlerine sarılmış gibiydi. "Selam yılan." "Merhaba, Wilson," dedi. "Geri adım attım, anlaştık. Seni çağırdım, başka küçük bir konu için. Özel." Burada önemli bir işaretle Snake'in adamlarını kabinden çıkardı. "H.I." diye boşalttı Ensign şüpheli. Sonra aniden döndü. "Moze, sen ve Shady ve Burt dışarıda bekleyin. Bu anlaşma beklediğimiz gibi değil sanırım. Ve siz hostları eğerleyebilirsiniz." Çetenin 3 üyesi dışarı çıktı. Hepsi dikkatlice yabancıya baktı, gölgeye geri döndü. "Tamam şimdi, Beasley," dedi Ensign, alçak sesle. "Ne işin var? Jim burada, anlaşmalarıma katılıyor." Beasley ateşe doğru geldi. Ellerini alev uzattı. "Koyunlarla ilgisi yok," diye yanıtladı. "Wall, sanmıyorum," diye onayladı diğeri. "Ne desen de, ne olursa olsun oyun, beni bekletmen ve dolaştırman hiç hoşuma gitmiyor. Big Spring'de neredeyse bütün gün bekledik. Sonra o yağlı adam geldi ve bizi buraya gönderdi. Kamptan çok uzaktayız, ne yiyecek ne battaniye. Seni uzun tutmayacağım," dedi Beasley. "Ama bilsem bile umursamazsın.
Çünkü bu anlaşma Al-Ochinkloos'u ilgilendiriyor. O kanun kaçağı seni. Anson'ın hareketi tüm vücudundan bir sıçrama gibiydi. Wilson da aynı şekilde, hevesle öne eğilmişti. Billsley kapıya baktı ve fısıldamaya başladı. Eski Ochinkloos son nefeslerini atıyor. Ölmek üzere. Missouri'ye bir yeğeni için geri gönderdi, genç bir kız. Ve kendi yeğenine bırakmak istiyor çiftlikleri ve koyunları, tüm hayvanları. Başka kimse yok görünüşe göre. Billsley büyük bir hevesle devam etti. O çiftlikler, tüm o koyunlar ve hosalar. Beni ve Al'ı yıllardır koyun yetiştirme işinde ortak biliyorsun. Onu aldattığımı iddia ederek beni kovdu dışarı. Ve tüm bu yıllarda onun bana pislik yaptığına yemin ederim, koyunum ve param var onda. Pinda'da en az onun kadar çok arkadaşım var ve yılan, bak buraya. Derin bir nefes aldı. Büyük elleri alevin üzerinde titriyordu. Anson öne eğildi, saldırmaya hazır bir yılan gibi. Jim Wilson ise olay örgüsünü kehanet eder gibi gergin duruyordu. Buraya bak, diye nefes nefese konuştu Billsley. Kız Magdalena'ya 16'da varacak. Yarından bir hafta sonra, Snowdrop'a kadar sahneyle gidecek. Ochinkloos'un adamlarından bazıları bir ekiple onunla buluşacak orada. Diye homurdandı Anson, Billsley tekrar dururken. Peki ya hepsi? Snowdrop'a kadar varmamalı. Sahneyi soymamamı istiyorsun, kızı alayım mı? Aynen öyle. Sonra ne olacak? Onunla kaç. Kaybol. Bu senin ilişkin. Ben Ochinkloos üzerindeki iddialarımı basacağım, onu kovuşturacağım. Ve öldüğünde mülkünü ele geçirmeye hazır ol. O zaman kız geri gelebilir, umurumda değil. Sen ve Wilson aranızdaki anlaşmayı düzeltin. Eğer çeteyi içeri almak zorundaysan, onlara kim ne olduğunu tahmin ettirme. Bu seni zengin bir paya ortak eder. Ve tabii ki ödendiğinde yeni alanlara açılırsın. Belki de akıllıca, diye mırıldandı Snake Anson. Billsley, oyununuzun zayıf noktası hayatın belirsizliği. Yaşlı Al sert bir adam. Sizi kandırabilir. Ochinkloos ölmek üzere olan bir adam, diye bildirdi Billsley, büyük bir kesinlikle, şüphe edilemezdi. Onu en son gördüğümde hiç de tam sağlam değildi. Billsley, eğer senin oyununu oynarsam, o kızı nasıl tanıyacağım? Adı Helen Rainer, diye hevesle yanıtladı Billsley. 20 yaşında. Hepsi Ochinkloos'da yakışıklıydı ve o en yakışıklılarından. Billsley, bu kesinlikle daha büyük bir mesele, hayal etmemiştim. Ama sözünden hiç şüphe etmedim. Hadi, konuş. Bana ne kazandırıyor? Kimseyi bu işe dahil etme. Siz ikiniz sahneyi uzatabilirsiniz. Hiç dayanmadım zaten. Ama maske yapmak istiyorsun. 10.000 koyun ya da Phoenix'e altın olarak ne getirirlerse, Jim Wilson alçak bir ıslık çaldı. Yeni bir bölgeye mi gidelim, diye tekrarladı Snake Anson, kendi sesiyle. Söyledin. Bu anlaşmanın kız tarafını sevmiyorum ama güvenebilirsin bana. 16. Eylül, Magdalena'da, adı Helen, yakışıklı mı? Evet. Çobanlarım yaklaşık 2 hafta içinde güneye doğru yola çıkacak. Sonra, eğer hava iyi, onlardan biriyle haber gönder, görüşürüz. Billsley ellerini bir kez daha alevin üzerine açtı. Eldivenlerini çekti, sombrerosunu indirdi, ani bir veda sözüyle geceye çıktı. Jim, onun hakkında ne düşünüyorsun, diye sordu Snake Anson. Pazar günü bizi iki yöne karşı çıkardı, diye yanıtladı Wilson. Kampa geri dönelim. Alçak sesler kulübeye süzüldü. Sonra atların homurdanması, toynak sesleri ve yavaş yavaş uzaklaşan sabit bir koşu. Bir kez daha rüzgarın inlemesi ve hafif yağmur sesi ormanı sessizce doldurdu. Sessizlik. Milt Dale sessizce oturdu. Düşünceli gözlerle karanlığa baktı. 30 yaşındaydı. 14 yaşında bir çocukken evden, okuldan ve Iowa'daki hayatından kaçmıştı. Öncülerden oluşan bir vagon trenine katılmış. White Mountains'ın yamaçlarında inşa edilen ilk kütük kulübeleri görmüştü. Ama çiftçiliği, koyun yetiştiriciliğini ya da monoton ev hayatını sevmemişti. 12 yıl boyunca ormanda yaşadı. Sadece Pine, Showdown ve Snowdrop'a nadiren ziyaretler yaparak. Bu dolaşma hayatı onun umursamadığını göstermiyordu. Aksine, köylüler onu her yerde sıcak karşıladı. Ama vahşi yaşamı, yalnızlığı ve güzelliği ilkel bir içgüdüyle seviyordu, vahşi bir güçle. Ve o gece, tek bir komploya karşı karanlık bir planla karşılaşmıştı. O bölgedeki dürüst insanlara karşı kurulmuş bir tuzak. Onlar onun arkadaşlarıydı. O adam Billsley, diye tek başına konuştu. Billsley,
Snake Hansen ile işbirliği içinde. Aslında haklıydı. Al-Ochinklos son damlarında. Zavallı yaşlı adamım. Ona asla inanmayacağını söylediğimde, bu kesin. Komplonun ortaya çıkması, Dale için Pina acele etmesi gerektiği anlamına geliyordu. Bir kız, Helen Rainer, 20 yaşında, diye düşündü. Billsley onu götürmesini istiyor. Bu demek, öldürülmekten daha kötü. Dale, hayatın gerçeklerini soğukkanlılık ve ölümcüllükle kabul etmişti. Orman hikayelerinin acımasız tarihine uzun zaman önce alışmıştı. Kötü adamlar işlerini yapardı. Vahşi kurtların bir geyiği avladığı gibi. Bunun için kurtları vurmuştu. İyi ya da kötü insanlarla çatışma yaşamamıştı. Kızlara hiç ilgi duymamıştı. Ama Helen Rainer'in görüntüsü, Dale'e garip bir şekilde geldi. Ve aniden Billsley'i atlatmak istediğini fark etti, eski Al-Ochinklos için değil, kız için. Muhtemelen zaten yoldaydı. Batıya doğru tek başına, hevesli, geleceğinin evini hayal ederek. Yolculuğunun sonunda ne beklediğini kim tahmin edebilirdi ki? Birçok patika ormanda aniden sona ererdi ve sadece eğitimli ormancılar trajediyi okuyabilirdi. Bugün Spruce Swamp'tan ülkeyi nasıl geçtiğime garip, diye düşündü Dale. Koşullar, hareketler genellikle ona yabancı değildi. Yöntemleri ve alışkanlıkları nadiren tesadüfen değişirdi. O zaman, sebepsiz yere bir rotadan saptı ve genç bir kızın yer aldığı bir komployu duymuştu. Maceraya çağırıyordu bu. Ama daha da fazlasını kışkırttı, çünkü Dale damarlarında alışılmadık bir sıcaklık hissetti. İnsanların çekişmesiyle ilgisi olmayan bir şey. Masum bir kız için kurulan korkak tuzağa karşı kanı çok sıcak akıyordu. Yaşlı al beni dinlemiyor, diye düşündü. Ve biliyor olsa bile, bana inanmazdı. Belki kimse gitmez. Yine de, Snake Hansen o kızı yakalayamayacak. Bu son sözlerle Dale kendi konumundan uyandı. Tüfeğini alıp loft'tan indi. Kapıdan dışarı baktı. Gece daha karanlık, rüzgarlı, serinlemişti. Kırık gökyüzünde bulutlar süzülüyordu. Sadece birkaç yıldız görünüyordu. İnce ve sisli yağmur kuzeybatıdan esiyordu. Orman alçak, donuk bir kükremeyle doluydu. "Sanırım burada kapatayım iyi olur," dedi ve ateşe döndü. Közler kırmızıydı. Av ceketinin derinliklerinden küçük bir tuz torbası ve birkaç kurutulmuş et şeridi çıkardı. Bu şeritleri sıcak közlerin üzerinde kızdırdı, cızıldayıp kıvrılmaya başlayana kadar. Sonra keskin bir çubukla çıkardı ve aç bir avcı gibi minnetkar bir şekilde yedi, çok az şey için. Bir tahta bloğun üzerine oturdu. Avuçlarını ölmekte olan ateşin sıcaklığına yaydı. Gözleri değişen, parlayan altın közlere sabitlendi. Dışarıda rüzgar yükseliyordu. Ormanın inlemeleri bir kükremeye dönüştü. Dale, uykulu bir rahatlık hissetti. Ağaçlarda fırtına rüzgarını duydu, şimdi şelale gibi, bir anda geri çekilen bir ordu gibi, yine alçak ve hüzünlü. Parlayan közlerin içinde görüntüler gördü, rüya kadar garip. Hemen ayağa kalktı. Çatıya tırmandı, kendini uzattı. Ve kısa sürede uyuyakalmıştı. Gri şafak doğduğunda, köye doğru yola çıkıyordu. Pina, ülkeyi geçerek, bir şekilde. Gece rüzgar değişmiş, yağmur durmuştu. Açık alanlarda çimenler üzerinde don parlıyordu. Her şey griydi. Parklar, açıklıklar. Daha derin ve daha koyu gri ise ormanın koridorlarını işaret ediyordu. Ağaçların altında gölgeler gizleniyordu. Sessizlik tutarlı gibiydi, spektral formlar gibi. Sonra doğu alevlendi. Gri aydınlandı ve patlayan kırmızı güneşin uzak ışınlarıyla Woodland uyandı. Bu, Dale'in yalnız günlerinin en mutlu anıydı. Gün batımı en üzgün olanıysa, şafak en mutlu. Kanında bir şey cevap verdi. Yakındaki bir sırttan gelen geyiğin düdüğüne. Adımları uzun ve sessizdi. Geçtikleri yerde karanlık izler bıraktılar çiğ dolu çimende. Dale, en zor kaçılacak rotaları seçerek zikzak çizdi sırtlar üzerinden. Ama, Senekas, Meksikalı koyun çobanlarının adlandırdığı o park benzeri çayırlar, sanki insan eliyle yapılmış gibi yuvarlak ve düzdü. Koyu yeşil, sert ve sert renklerle güzel bir tezat oluşturuyordu. Hem açık senaca hem de yoğun ormanlık sırt, hızlı gözüne bol av sunuyordu. Bir keresinde, sessizce küçük bir açıklığa çıktığında, kırmızı bir tilkinin peşinden gittiğini fark etti, bir keklik sürüsü izliyordu tilki. Sonunda tilki koşarak uzaklaştı. Her senacada yabani hindilerle karşılaştı, yüksek tohumlarla besleniyor. Pina yaptığı ziyaretlerde her zaman taze et getirmek onun geleneğiydi. Birkaç eski arkadaşa dağıtırdı, onlar da konaklama sağlamaktan memnun olurdu.
Şimdi acele etse de istisna yapmayı düşünmüyordu. Sonunda çam kuşağına indi. Büyük, kıvrımlı, sarı ağaçlar birbirinden uzak, görkemli ve havada yükseliyordu. Zemin kahverengi, kokulu çam iğnelerinden oluşan bir paspastı. Sincaplar her yerden izliyor, yaklaşırken kaçıyorlardı. Bu çam kuşağı aniden geniş, gri, dalgalı açık araziye sona erdi. Neredeyse bir bozkır gibiydi, tepelerin kırmızı altın alevleriyle. Burada Dale 40'tan fazla yabani hindi gördü. Sürüde tek bir yedek yoktu. Pelmel koşturmaya başladılar çimenlerin arasına, ta ki sadece başları görünene kadar, sallayarak kayboldu. Dale bir süre çakalları fark etti hindileri takip ederken. Hızla ateş etti. Mermi çok alçaktan düştü. Ama çakalı öyle korkuttu ki körü körüne kenara atladı, bir ağaca çarptı, yuvarlandı ve sonra ormanın örtüsüne çekildi. Dale eğlenmişti buna karşılık. Eli ormandaki tüm yırtıcı yaratıklara karşı duruyordu. Ama onları doğanın büyük planı için gerekli görüyordu. Bazılarını diğerlerinden daha çok severdi. Ve bu yüzden açıklanamaz zalimliği kınardı. Geniş, çimenli ovayı geçti. Sığ bir vadiye girdi, güneşli açıklıkları titrek çekimler ve çamlar dolduruyordu. Bir hindi yemeği duydu. Rotasını değiştirdi, çömeldi, sessizce hareket etti. Güneşli bir çimenlikte bir düzine ya da daha fazla büyük gobler vardı. Başları dik, şüpheli bakıyorlardı. Vahşi bir yönleri vardı türlerine özgü. Dale ikisini vurdu. Diğerleri deve kuşları gibi koşmaya başladı. Kanatlarını yere vurarak, uğuldayan uçuşla ormana daldı. İki hindiyi omzundan attı ve yoluna devam etti. Kısa süre sonra orman seviyesinde bir yarı koldan aşağıya baktı. Çam ve sedir ağacından bir yamaç, karanlık ufuk çizgisine doğru loş, sonsuzca uzanan bir çöle açılıyordu. Pine adlı küçük köy, ormanlıklı son katın üzerindeydi. Karanlık sulu, hızlı akan bir su yoluna paralel uzanan bir cadde, mavi duman sütunlarının tembel tembel yükseldiği kütük kulübeler kümesi. Mısır ve yulaf tarlaları sarı güneş ışığıyla köyü çevreliyordu. Atlarla ve sığırlarla dolu yeşil otlaklar daha yoğun ormanlara uzanıyordu. Sahne pastoral olamayacak kadar vahşiydi, ama huzurluydu. Uzak bir topluluğun, refah içinde yaşayan, huzurlu ve izole hayatlar süren insanların izlenimini veriyordu. Dale, düzenli küçük bir kütük kulübenin önünde durdu. Ayçiçekleriyle çevrili küçük bir bahçe vardı. Çağrısına yaşlı bir kadın cevap verdi. Gri ve bükülmüş ama şaşırtıcı derecede çevik. Kapıda belirdi. "Aman Allah'ım, Milt Dale değilse de," diye bağırdı, "hoş geldinizle." "Sanırım benim, Bayan Kes," diye yanıtladı. "Ve sana bir hindi getirdim." "Milt, sen eski Dulcas'ı asla unutmayan o iyi çocuksun. Ne bakışta bir yedekler. Bu sonbaharda gördüğüm ilk fotoğraf. Adamım Tom eve getirirdi böyle yedekleri. Ve belki bir gün tekrar eve gelir." Kocası Tom Kes yıllar önce ormana gitmişti ve hiç geri dönmemişti. Ama yaşlı kadın hep onu arıyor, asla umudunu kaybetmiyordu. "İnsanlar ormanda kayboldu ama geri döndü," diye yanıtladı Dale. Bunu ona defalarca söylemişti. "Buyurun, içeri gelin. Hava açsın, biliyorum. Şimdi, oğlum, en son ne zaman taze yumurta ya da flecek yedin?" "Hatırlamalısın," diye yanıtladı, gülerek ve onu takip ederek küçük temiz mutfağa. "Losa, mi? Aylar önce," diye yanıtladı, gri başını sallayarak. "Milt, o vahşi hayatı bırakmalısın, evlenmelisin. Bir ev hayatı yaşamalısın. Bunu bana hep söylersin." "Evet, ve bunu yapacağını göreceğim. Şimdi orada otur. Yakında ağzını sulandıracak bir şey vereceğim." "Ne haber, teyze?" diye sordu. "Bu ölü yerde haber yok." "Neden? Kimse Snowdrop'a 2 haftadır gitmedi. Sarı Jones öldü, zavallı yaşlı ruh. İneklerimden biri kaçtı. Ve onu takip etmek zorundasın Milt, başka kimse bulamaz." John Ducker'ın inesi bir aslan tarafından öldürüldü. Lem Harden'ın hızlı atı, biliyorsun, en sevdiğini, hos hırsızları tarafından çalındı. Lem deli gibi şaka yapıyor. Bu bana hatırlattı Milt. Büyük korucun nerede, asla satmayacağın ya da ödünç vermeyeceğin? "Atlarım ormanda, teyze. Güvende, sanırım, at hırsızlarından." Bu bir kutsama. Bu yaz biraz hisse senedi çalındı Milt ve kesinlikle endişe verici. Böylece yaşlı kadın, Dale için yemek hazırlarken, son ziyaretten beri küçük köyde olan her şeyi anlattı. Dale onun dedikodusunu ve şirin felsefesini seviyordu ve bu masa onun için son derece iyiydi.
Tereyağı ve krema, jambon ve yumurta, başka hiçbir yerde böyle bir şey olamayacağı kanısındaydı. Üstelik her zaman elmalı turta yedi, sanki her an içeri giriyordu. Elmalı turta, Dale'in yalnız ormandaki az sayıdaki pişmanlıklarından biriydi. "Yaşlı Al Auchincloss nasıl?" diye sordu Dale. "Kötü, kötü," diye iç çekti Bayan Kes, "ama o serseri ve dolaşıyor her zamanki gibi. Al'ın bu dünyada uzun kalması yok." "An, Milt, bu bana hatırlattı. Şimdiye kadar duyduğun en büyük haber bu." "Öyle demiyorsun," diye bağırdı Dale, yaşlı kadını cesaretlendirmek için. "Al, yeğeni Helen Raynor için St. Joe'ya geri gönderdi. Tüm mülkünü miras alacak. Onun hakkında çok şey duyduk, yakışıklı bir kız diyorlar. Şimdi Milt Dale, işte şansın. Ormandan uzak dur ve çalışmaya başla. O kızla evlenebilirsin." "Benim için şans yok, teyze," diye yanıtladı Dale, gülümseyerek. Yaşlı kadın burun kıvırdı. "Biliyorsun, her kız seni isterdi Milt Dale, keşke bir mendil fırlatsan." "Ben, ve neden, teyze?" diye sordu, yarı eğlenmiş, yarı düşünceli. Medeniyete döndüğünde her zaman insanların fikirleri düşüncelerini etkiliyordu. "Neden? Şöyle söylüyorum Milt, ormanda öyle yaşıyorsun ki, bazen 10 yaşında bir çocuk gibisin. Bazen de tepeler kadar yaşlı. Karşılaştırılacak genç bir adam yok seninle buralarda. Ve bu kız, tüm cesareti alacak Auchincloss'tan. O zaman belki de o kadar çekici olmazdı," diye yanıtladı Dale. "Wall, onları sevmek için bir sebebin yok, bu kesin. Ama Milt, Auchincloss kadınları her zaman iyi eşlerdir." "Sevgili teyze, rüya görüyorsun," dedi Dale ciddi bir şekilde. "Eş istemiyorum. Ormanda mutlu oldum." "Milt Dale, tüm gün Kızılderililer gibi mi yaşayacaksın?" diye keskin bir şekilde sordu. "Umarım öyledir. Utanmalısın. Ama bir kız seni değiştirecek, çocuk ve Mebbe bu Helen Raynor olacak. Onlara dua ediyorum. Teyze, diyelim ki beni değiştirdi. Asla eski Al'ı değiştirmezdi. Ondan nefret ettiğini biliyorsun." "Wall, emin değilim Milt. Geçen gün Al ile tanıştım. Senin için sordu, vahşi olduğunu söyledi ama senin gibi adamların öncü yerleşimler için iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. Tanrı bilir bu köyde ne kadar iyi şeyler yaptın. Milt, eski Al senin vahşi hayatını onaylamıyor. Ama hiç kırgınlık hissetmedi, ta ki evcilleştirilmiş aslanın koyunlarından çok fazla öldürene kadar." "Teyze, Tom'un o koyunları öldürdüğüne inanmıyorum," dedi Dale, kesinlikle. "Wall, Al öyle düşünüyor ve daha birçok kişi," diye yanıtladı Bayan Kes, gri başını şüpheli sallayarak. "Hiç yemin etmeden ki, yapmadı. Ve 2 çoban da gördüklerine yemin etti. Sadece bir puma gördüler. O kadar korktular ki kaçtılar. Kim kaçmaz ki? Bu büyük canavar herkesi korkutur. Kara için Tanrım, onu bir daha buraya getirme. O zamanı asla unutmayacağım. Pindaki tüm çocuklar, büyük küçük, hepsi kaçtı o gün. Evet, ama Tom suçlu değildi. Teyze, o benim evcil hayvanlarımın en evcil olanı. Başını kucağına koyup elini yalamaya çalışmadı mı? Wall Milt, Puma'nın evcil hayvanının iyi davranmadığını söylemiyorum tanıdıklarıma kıyasla. Öyle de davrandı. Ama onun görünüşü ve söylenenler bana yetti. Ve bu ne, teyze? Görüş alanından uzakta vahşi olduğunu söylüyorlar. Peşinden gittiği her şeyi avlardı. Onu tam da böyle eğitmek zorunda kaldım. Wall, Tom'u ormanda evinde bırak, bizi ziyaret ettiğinde. Dale doyurucu yemeğini bitirdi. Bir süre daha yaşlı kadını dinledi. Sonra tüfeğini ve diğer hindiyi alarak hoşça kal dedi. Yaşlı kadın onu takip etti. "Şimdi Milt, yakında tekrar geleceksin değil mi? Al'ın yeğenini görmek için. Bir hafta içinde burada olacak. Sanırım bir gün deyip uğrayacağım." "Teyze, arkadaşlarımı gördün mü, Mormon çocuklar?" "Hayır, onları görmedim ve görmek istemiyorum," diye karşılık verdi. Milt Dale, eğer kim seni toplarsa, Mormonlar olur. "Endişelenme, teyze, o çocukları seviyorum. Beni sık sık ormanda görürler ve bana bir at bulmalarına ya da taze av öldürmelerine yardım etmemi isterler. Şimdi Billsley için çalışıyorlar." "Öyle mi?" diye karşılık verdi Dale, aniden irkilerek. "Ne yapıyorlar?" "Billsley o kadar zengin oluyor ki çit inşa ediyor. Ama yeterince yardım yok, duyduğuma göre." "Billsley zengin oluyor," diye tekrarladı Dale, düşünceli. "Daha fazla koyun, at ve sığır her zamankinden fazla." "Losa, mi?" Milt, Billsley neye sahip olduğunu bilmiyor. "Evet, bu bölgenin en büyük adamı artık,"
zavallı Al'ın başarısızlığından bu yana. Beasley'nin başarısıyla Al'ın sağlığı hiç iyileşmedi. Son zamanlarda bazı kötü tartışmalar var, duyduğuma göre. Al olduğu gibi değil. Dale eski arkadaşına tekrar veda etti ve düşünceli, ciddi adımlarla uzaklaştı. Beasley'i aşmak sadece zor değil, aynı zamanda tehlikeli olurdu karşı çıkmak. Kendi arabasını sürdüğünde pek şüphe yoktu. Pin'daki işlerin hakimiyetine sert bir şekilde hükmediyordu. Dale yolda tanıdıklarıyla karşılaştı. Onlar onu büyük bir memnuniyetle karşıladı, varlığından ve ilgisinden mutlu oldular. Düşüncelerini bölündü bir süreliğine. Hindi'yi başka bir eski arkadaşına götürdü, sonra köy dükkanına gitti. Büyük bir kütük kabindi, kaba şekilde tahta ile kaplı, önde geniş bir platform ve bir tutturma yeri. Birkaç at duruyordu orada, tembel, gömlek kollu bir grup sohbet ediyordu. "Milt değil olmasa beni şaşırtırım," diye bağırdı biri. "Merhaba Milt," yaşlı karakara. "Aşağıya, seni gördüğüme sevindim," diye selamladı bir diğeri. "Merhaba Dale, sen hava kıyısı, gözler için iyisin," diye uzattı başka biri. Uzun bir yokluktan sonra Dale her zaman bu tanıdıklarla benzersiz bir sıcaklık hissetti. Hızla kaybolmak istedi ormanın samimiyetine, çünkü Pine onu, birkaç istisna dışında, bir tür hiçlik olarak görüyordu. Çünkü vahşi doğayı severdi ve köy hayatına tercih ederdi. Bazıları onu tembel görüyordu. Bazıları değişmez, bazıları bir kızılderili gibi, bazıları ise yavaş zekalı. Ama bir başka taraftan da saygı vardı ona karşı, her zaman iyi niyetli bir eğlence sunuyordu bu. İki grup ondan hindi veya geyik eti istedi. Diğerleri onunla avlanmak istedi. Lem Hardin mağazadan çıkıp çalınan atını geri almasını istedi. Lem'in kardeşi, vadide kaçan yabani bir kısrağın izlenmesini istedi. Jesse Lyons, bir tayın şiddet değil sabırla kırılmasını istedi. Pin'daki eski yöntemin aksine, böylece herkes bencil ihtiyaçlarıyla Dale'i kuşattı. Ve o anda mağazaya girerken iki kadının sözleri duyuldu. "Milt değil yoksa," diye haykırdı büyüğü. "Ne kadar şanslısın. İnek hasta, erkekler de iyi doktor değil. Milt'i buraya davet edeceğim." "Milt gibi kimse yok," diye yanıtladı öteki, içtenlikle. Dale asla bir hizmeti reddetmezdi. Bu yüzden Pin'a yaptığı ziyaretler genellikle kendi isteğinin ötesine uzanırdı. Kısa süre sonra Beasley caddede yürüdü ve içeri girmek üzereyken Dale'i gördü. "Merhaba Milt," diye samimi bir şekilde seslendi, öne çıkıp elini uzattı. Selamı samimiydi. Ama attığı yıldırım gibi bakış Dale'in zevkinden doğmamıştı. Gündüz ışığında görüldüğünde Beasley büyük, cesur, blöf bir adamdı. Güçlü, karanlık yüz hatları. Agresif varlığı iyi bir dost, kötü bir düşman olduğunu anlatıyordu. Dale onunla el sıkıştı. "Nasılsın, Beasley?" "Şikayet etmiyorum Milt. Ama işim var, yapabileceğimden fazla. Koyun çobanlarımı yönetecek biri lazım. Bir iş almaz mısın?" "Sanırım almazdım," diye yanıtladı Dale. "Yine de teşekkürler. Ormanda neler oluyor?" "Bolca hindi ve geyik. Bolca ayı da var. Kızılderililer bu sonbaharın başında tekrar güney tarafta epey çalıştı. Ama bence kış geç gelir ve hafif olur." "İyi. Nereden gidiyorsun?" "Kampımdan Crossus," diye yanıtladı Dale, biraz kaçamakça. "Senin kampın, henüz kimse onu bulamadı," dedi Beasley sertçe. "Orada," dedi Dale. "O pumayı kabin kapısında zincirlemiş misin?" diye sordu Beasley. Kaslı vücudunda zar zor ayırt edilen bir titreme. Sert kahverengi gözlerinin göz bebekleri büyümüştü. "Tom zincirli değil. Ve kulübem yok, Beasley. Yani bana o büyük canavarın kampında kalıyor ama domuz bağlı ya da toplanmış değil mi diyorsun?" diye sordu Beasley. "Tabii ki biliyor. Bilmiyorum. Ama puma izleri gördüm geceleri etrafımda. Korktuğumu söylemiyorum. Ama o tür yaratık. Milt, bir süre aşağıda kalacak mısın?" "Evet, biraz takılacağım. Çiftliğe gel. Her zaman görüşmek güzel. Bazı eski avcı dostların benim için çalışıyor." "Teşekkürler, Beasley. Sanırım geleceğim." Beasley arkasını döndü ve bir adım attı. Sonra, sanki sonradan düşünmüş gibi, tekrar döndü. "Eski Al Ochinkloos'un neredeyse tükendiğini duydunuz mu?" diye sordu. Güçlü, ağır bir düşünce akışı yayılıyordu yüzünden. Dale, Beasley'nin bir sonraki adımı olacağını anladı, ilerlemesini bir kelime ya da ipucuyla test ediyordu. "Dulces bana tüm haberleri anlattı. Yaşlı Al için yazık," diye yanıtladı Dale. "Kesinlikle öyle. O bitti. Ve üzgünüm ama Al hiç düzgün olmadı."
Bilsley, diye araya girdi Dale hızlıca, bana bunu söyleyemezsin. Al Auchincloss her zaman bu ülkedeki en beyaz ve en dürüst adamdı. Bilsley, Dale'e kısa ve karanlık bir bakış attı. Dale, senin ne düşündüğün bu aralıktaki duyguları etkilemeyecek, dedi Bilsley kasıtlı olarak. Ormanda yaşıyorsun ve, ormanda yaşamayı düşünüyorum ve çok şey biliyorum, diye aynı kasıtlılıkla araya girdi Dale. Adam grubu şaşırmış bakışlar değiş tokuş etti. Bu, farklı bir Milt Dale'di. Ve Bilsley şaşkınlığını gizlemiyordu. Ne hakkında, şimdi, diye sordu açıkça. Neden, Pin'da neler olup bittiği hakkında, diye yanıtladı Dale. Bazı adamlar güldü. Kıyı parkları gidiyor ve yanlış değil, diye ekledi Lem Hardin. Muhtemelen hevesli Bilsley, Milt Dale'i hiçbir zaman sorumlu biri olarak düşünmemişti. Kesinlikle kendi yolunu kesecek biri olarak görmemişti. Ama o anda bir içgüdü doğmuş olabilirdi, ya da Dale'de hem şaşırtıcı hem de kafa karıştırıcı bir düşmanlık sezdi. Dale, Al Auchincloss ile aram var, uzun yıllardır, dedi Bilsley. Sahip olduğu şeylerin çoğu bana ait. Ve bana gelecek. İnsanlar taraf tutacak, bazıları benim için, bazıları Al için. Çoğu benim için. Nerede duruyorsun? Al Auchincloss sana asla ihtiyaç duymadı. Üstelik ölmekte olan bir adam. Onun eşiğine mi geçiyorsun? Evet, sanırım öyleyim. Wall, kendini ilan ettiğine sevindim, diye kısa bir süre karşılık verdi Bilsley ve yolundaki her engeli süpürecek bir adamın ağır yürüyüşüyle uzaklaştı. Milt, bu kötü. Bilsley'i sana kızdırıyorsun, dedi Lem Hardin. Bu ekibi patronluk etmeye gidiyor. Kesinlikle Al'ın yerine geçecek, dedi bir başkası. O, zavallı Al'a karşı soymak için Milt'in beyazıydı, dedi Lem'in kardeşi. Dale onlardan ayrıldı ve düşünceli adımlarla yolda ilerledi. Bilsley hakkında bildiklerinin yükü üzerinde ağır duruyordu. Ama seçtiği kapalı dudaklı yol en akıllıca görünüyordu. Eski Al Auchincloss'u ziyaret etmeden önce düşünmesi gerekiyordu. Ve bu amaçla çamların altında 1 saatlik inzivaya çekildi. Öğleden sonra Dale, Pin'daki eski arkadaşlarına bazı görevleri yerine getirdikten sonra, Auchincloss çiftliğine doğru yavaş adımlarla yürüdü. Alışılmadık büyüklükte, düz, kare, taş ve kütükten yapılmış bir yapıydı bu. Köyden yarım mil uzaktaki küçük bir tepe üzerindeydi. Hem ev hem de kaleydi. O bölgede inşa edilen ilk yapıydı ve inşaat birkaç kez Kızılderili saldırılarıyla kesintiye uğramıştı. Apache'ler bir süredir şiddetli baskınlarını sadece White Mountain Sıra Dağları'nın güneyindeki noktalara sınırlamıştı. Auchincloss'un evi tepeden bakıyordu her büyüklük ve şekildeki ahırlara, kulübelere ve korallara. Yüzlerce dönüm iyi işlenmiş toprak. Yulaf tarlaları gri ve sarı dalgalanıyordu öğleden sonra güneşinde. Devasa yeşil otlak, söğüt çevrimiyle bölünmüştü ve burada at sürüleri vardı, çıplak düzlüklerde dağınık sığır sürüleri. Tüm çiftlik, yıllarca süren zahmeti ve insanın azmini gösteriyordu. Dere, çiftlik ile köy arasındaki yemyeşil vadiyi sulardı. Evin suyu ise yüksek ormanlık yamaçtan geliyordu. Basit ama dahice bir yöntemle, çam kütükleri uç uca serilmişti, içleri oyulmuş ve birbirine bağlanmış, kaba bir boru oluşturmuştu. Su yukarı doğru akıyordu bu davada. Çiftliği daima ünlü yapan şeylerden biri buydu. Pin'in küçük çocukları için bir harika. İki iyi kadın Auchincloss'un büyük hanesini yönetenler, mutfaklarına sürekli akan berrak, soğuk dağ suyu akıntısına şükrediyorlardı. O gün Dale, Al Auchincloss'u bir verandanın gölgesinde buldu. Bazı koyun çobanları ve hayvancılarla konuşuyordu. Auchincloss, son derece güçlü yapılı, geniş omuzlu kısa boylu bir adamdı. Gri saçları yoktu, yaşlı görünmüyordu ama yüzünde belli bir yorgunluk vardı. Eğimli çizgilere benzeyen sıkıntı, loş ve solgun. Büyük kalıpla dökülmüş yüz hatları temiz ve güzeldi. Frank mavi gözler, biraz üzgün ama yine de ruh doluydu. Dale, ziyaretinin nasıl karşılanacağını bilmiyordu. Oraya ayak basmamıştı yıllarca. Bu yüzden Auchincloss'un el salladığını görünce şaşırdı, çobanları uzaklaştırıp onun girişini özel bir ifade olmadan kabul edince. "Merhaba, Al, nasılsın?" diye selamladı Dale, tüfeğini kütük duvara yaslarken. Auchincloss kalkmadı ama elini uzattı. "Wall, Milt Dale, sanırım seni ilk kez görüyorum ki sırt üstü yatmak zorunda kalmayacağım," diye yanıtladı. Sesi hem sinirli hem de duygusaldı. "Sanırım pek iyi olmadığını kastediyorsun," diye yanıtladı Dale. "Üzgünüm, Al. Hayır, mesele o değil.
Hayatımda hiç hasta olmadım. Yoruldum işte, güçlü ve istekliydi, çok şey yaptı. Wall, sen hiç yaşlanmıyorsun Milt. Ormanda yaşamak bir adamın kafasını korumaya yarıyor. Evet, kendimi iyi hissediyorum. Zaman beni hiç rahatsız etmiyor. Wall, Mebbe sonuçta o kadar da aptal değilsin. Son zamanlarda merak ediyorum. Çünkü düşünmeye vaktim oldu. Ama Milt, sen bundan daha zengin olamazsın. Al, istediğim ve ihtiyacım olan her şeye sahibim. Wall, o zaman kimseyi desteklemiyorsun. Dünyanın hiçbir faydası yok. Katılmıyoruz, al, diye yanıtladı Dale, yavaş gülümseyerek. Sanırım hiç yapmadık ve şaka yaparak saygılarını sunmaya mı geldin bana? Tamamen değil, diye yanıtladı Dale, düşünceli. Öncelikle şunu söylemek isterim, evcilleştirilmiş pumamın öldürdüğünü iddia ettiğin koyunlara geri ödeyeceğim. Olacaksın ve bunu nasıl yapacaksın? Çok fazla koyun yoktu, değil mi? 50 kafa. Çok fazla. Al, hala yaşlı Tom'un o koyunları öldürdüğünü düşünüyor musun? Milt, biliyorum ki öyle yaptı. Al, benim bilmediğim bir şeyi nasıl bilebilirsin? Mantıklı ol. Bu konuda bir daha tartışmayalım. Koyunlara borcumu ödeyeceğim. Hallet. Milt Dale, buraya inip o 50 baş koyunu halledeceksin, diye inanamayarak boşaldı yaşlı çiftçi. Tabii. Wall, vay canına. Arkasına yaslandı ve Dale keskin gözlerle baktı. Sana ne oldu Milt? Yeğenimi geleceğini duydun ve ona parlayacak mısın? Evet al, onun gelmesi benim anlaşmamla çok ilgili, diye yanıtladı Dale, ayık bir şekilde. Ama ona parlamayı hiç düşünmemiştim, ima ettiğin gibi. Buradaki diğer taylar gibisin. Sanırım bu iyi bir işarette. Seni ormandan çıkarmak için bir kadın gerek. Ama oğlum, bu yeğenim Helen Rainer seni yerinden tutacak. Onu hiç görmedim. Annesi gibi diyorlar. Nell Ochinclaws, ne bir kız oldu. Dale'in yüzü kızardı. Gerçekten tuhaf bir sohbetti bu. Gerçekten, diye başladı. Oğlum, yaşlı bir adama yalan söyleme. Yalan söylemek. Kimseye yalan söylemem. Kasabalarda yaşayan erkekler hep anlaşma yapıyorlar. Ben ormanda yaşıyorum. Orada beni yalan söylemeye zorlayan hiçbir şey yok. Wall, alınmak istemedim eminim, diye yanıtladı Ochinclaws. Ve Mebbe söylediklerinde bir şey var. O koyunlardan bahsediyorduk, büyük kedin öldürdüğü iddia edilen. Wall Milt, bunu kanıtlayamam, kesin. Ve belki de sana sebebimi söylemem gerekiyordu. O Grazer çobanlar sürüde puma gördüklerini söylediler. Peki neydi, diye sordu Dale, merakla. Wall, 1 yıl önce o gün evcil hayvanını gördüm. Mağazanın önünde yatıyordu, sen de içerideydin. Bir düşmanla yüz yüze karşılaşmak gibiydi. Çünkü, o cougar gözlerime baktığında suçlu olduğunu gördüm. İşte orada, yaşlı çiftçi gülünmeyi bekliyordu. Ama Dale ciddiydi. Nasıl hissettiğini biliyorum, diye yanıtladı, sanki bir insanın eylemini tartışıyorlarmış gibi. Tabii, eski Tom'dan şüphe etmek istemem. Ama o bir puma ve hayvanların yolları tuhaf. Neyse iyi yapacağım koyunlarının kaybını. Hayır, yapmayacaksın, diye hızlıca karşılık verdi Ochinclaws. İptal edeceğiz. Teklifi yapman yeter. Şimdi unut. Eğer başka bir işin varsa. Başka bir şey var. Söylemek istedim, diye başladı Dale, tereddütle. Billsley ile ilgili. Ochinclaws şiddetle başladı. Yüzüne kırmızı bir alev yayıldı. Titreyerek büyük bir elini kaldırdı. Dale o anda anladı, yaşlı adamın sinirleri iyice gerilmişti. Bana o Greer'den bahsetme, diye patladı çiftçi. Bana görmesini sağlıyor. Kırmızı. Dale, bunu gözden kaçırmıyorum. Bugün benim için konuştu, yanımda durdu. Lem Hardin bana söyledi. Memnun oldum. Ve bu yüzden, bugün, eski kavgamızı unuttum. Ama o koyun hırsızı hakkında tek kelime etme, yoksa seni oradan kovurum. Ama mantıklı ol, diye azarladı Dale. Billsley hakkında konuşmak şart. Değil, bana değil, dinlemeyeceğim. Sanırım dinlemen gerekecek diye karşılık verdi Dale. Billsley senin peşinde, mülkünün peşinde. Bir anlaşma yaptı. Aman tanrım, biliyorum, diye bağırdı Ochinclaws, yüzünü sendelerken kaldırdı, şimdi siyah kırmızıydı. Sence bu benim için yeni mi? Kes sesini, Dale, dayanamam. Ama daha kötüsü var, diye devam etti Dale, aceleyle. Daha kötüsü, hayatın tehdit ediliyor ve yeğenin Helen, o olacak. Sus ve dışarı çık, diye bağırdı Ochinclaws, devasa yumruklarını sallayarak. Neredeyse çökmek üzereydi.
titreyerek geri çekildi kapıya. Birkaç saniyelik öfke onu zavallı, yıpranmış yaşlı bir adama dönüştürmüştü. "Ama al, ben senin arkadaşınım," diye başladı Dale, yavaşça. "Dostum, ha," diye karşılık verdi çiftçi, acı ve ateşli bir tutkuyla. "O zaman tek sensin. Milt Dale, zenginim ve ölmekte olan bir adamım. Uyurum, kimse yok. Ama sen vahşi avcı, eğer arkadaşımsan, kanıtla. Git o yağlı koyun hırsızını öldür. Bir şey yap, sonra gel benimle konuş." Bununla birlikte yarı düşerek eve girdi. Kapıyı çarptı. Dale bir an boş durdu. Sonra tüfeğini eline aldı ve yürüyüp uzaklaştı. Gün batımına doğru Dale, 4 Mormon arkadaşının kampını buldu. "Akşam yemeğine yetiştim. John, Roy, Joe ve Hal Beeman, öncü bir Mormon'un oğullarıydı, küçük Snowdrop topluluğuna yerleşmiş. Genç adamlardı ama açık havada ağır iş ve zor yaşam onları olgun göstermişti. Sadece birer yıl arayla doğmuşlardı, birbirinden ayırt etmek zordu. Atlılar, koyun çobanları, sığır yetiştiriciler, avcılar. Hepsi uzun, ince, güçlü, ince bronzlaşmış yüzler ve açık havada yaşayan insanların sessiz keskin gözleri. Kampları, titrek kuşaklarla çevrili bir koyda, bir kaynağın yanındaydı. Pin'dan yaklaşık 3 mil uzakta. Beasley için çalışmalarına rağmen, köyde değil, alışkanlık gereği kendi inzivalarında yaşıyorlardı. Dale ile kardeşlerin çok ortak noktası vardı. Sıcak bir sevgi ortaya çıkmıştı. Ama sohbetleri tamamen ormana dair konularla ilgiliydi. Dale onlarla akşam yemeği yedi. Yemek sonrası Joe'nun atları toplamasına yardım etti, gece boyunca topalladıkları için ve onları çamların arasında çimenli bir açıklığa sürdü. Sonra, gölgeler serin rüzgarda ormandan geçerken ve kamp ateşi parlarken, Dale ele aldığı konuyu açtı. "Yani Beasley için mi çalışıyorsunuz?" diye sordu, sohbeti başlatmak için. "Evet," diye uzattı John. "Ama bugün, ayın sonu, maaşımızı bıraktık." Beasley gerçekten acı çektiriyordu. "Neden işi bıraktınız?" John cevap vermedi. Kardeşlerin hepsi o sessizliği bastırmış, bilgi bakışını kontrol altında tutuyordu. "Sana söylemeye geldiğimi dinle, sonra konuşursun," diye devam etti Dale. Ve aceleyle Beasley'nin planını anlattı. Alochinclos'un yeğenini kaçırma ve ölmekte olan adamın malını talep etme planını. Dale bitirdiğinde, nefes nefese, Mormon çocuklar hiçbir şaşkınlık ya da duygu göstermeden oturdu. En büyüğü John bir sopayı aldı ve yavaşça kırmızı közleri dürtükledi, beyaz kıvılcımları uçuruyordu. "Şimdi Milt, neden bize söyledin?" diye temkinli bir şekilde sordu. "Sahip olduğum tek arkadaşlar sizsiniz," diye yanıtladı Dale. "Köyde konuşmak güvenli görünmüyordu. Sizi hemen düşündüm. Snake Anson'ın o kızı almasına izin vermeyeceğim. Yardıma ihtiyacım var, bu yüzden size geldim." Beasley, Pine etrafında güçlü, yaşlı Al ise zayıflıyor. "Beasley mülkü alacak, kız olsun olmasın," dedi John. "Her şey her zaman göründüğü gibi gitmez. Ama ne olursa olsun, kız meselesi beni sinirlendiren şey. Magdalena'ya 16'da varacak ve Snowdrop için sahneye binecek. Şimdi ne yapmalı? O sahnede kesinlikle orada olacağım. Ama hiç dahil olmamalı. Çocuklar, bir şekilde onu kurtaracağım. Bana yardım eder misiniz?" Dale devam etti. "Sanırım sizin için de dar köşelerde bulundum. Tabii, bu farklı. Ama siz arkadaşlarımsınız. Artık Beasley'nin ne olduğunu biliyorsunuz. Ve hepiniz Snake Anson'ın çetesinin elinden kaybolmuşsunuz. Hızlı atlarınız var, izleyici gözleriniz var, tüfekle başa çıkabiliyorsunuz. Sıkı bir durumda istediğim türden adamlarsınız, kötü bir çeteyle karşı karşıya. Yanımda mı duracaksınız yoksa yalnız gitmemi mi izleyeceksiniz?" Sonra John Beeman, sessizce ve solgun bir yüzle, Dale'in elini güçlü bir tutuşla sıktı. Diğer kardeşler birer birer ayağa kalkıp aynı şeyi yaptı. Gözleri sert bir parıltıyla parladı, ince dudaklarında garip bir acı dolaştı. "Milt, belki Beasley'nin ne olduğunu senden daha iyi biliyoruz," dedi John yavaşça. "Babamı mahvetti. Diğer Mormonları kandırdı. Biz çocuklar bunu kanıtladık. Anson'ın çetesinin çaldığı koyunları aldığında. Ve arabayı Phoenix'e sürüyor sürüleri. Halkımız Beasley'i suçlamamıza izin vermiyor. Yani acı çektik sessizce. Babam hep derdi, Beasley'e karşı ilk kelimeyi başkası söylesin. Ve bize geldin." Roy Beeman Dale'in omzuna elini koydu. Belki de en heveslisiydi kardeşler arasında, macera ve tehlike en çok onu çağırıyordu. Dale ile en sık birlikteydi, birçok uzun yolda.
Ve o bölgedeki en amansız takip adamıydı. "Ve seninle gidiyoruz," dedi, güçlü ve yuvarlanan bir sesle. Yangının önündeki yerlerine geri döndüler. John daha fazla odun attı, kıvrılan, parıldayan alev rüzgarla yellendi. Alacakaranlık geceye büründükçe çam ağaçlarındaki inleme kükremeye döndü. Çakal sürüsü havayı kesik çığlıklarla deldi. 5 genç adam uzun ve içtenlikle sohbet etti, düşündü, plan yaptı. Her birinin önerileri tartışıldı, reddedildi ya da kabul edildi. Dale ve Roy Beeman çoğunu önerdi ve herkes tarafından kabul edilebilir bir plan oluştu. Kendi türlerinin avcıları, kaşiflere benziyorlardı, yavaş ve kasıtlı, detaylara dikkat eden. Nelerle başa çıkmaları gerekiyordu burada? Sınırsız olasılıkların olduğu bir durum. Atlar ve ekipman gerekli. Magdalena'ya fark edilmeden ulaşmak için uzun bir sapma. Kurtarılacak tuhaf bir kız, muhtemelen iradeli ve yolculuğa kararlı. Gerekirse zorla kurtarma. Mücadele ve kaçınılmaz bir kovalamaca. Ormana kaçış ve kızın güvenli şekilde Ochinkloos'a teslim edilmesi. "O zaman Milt, Beasley'nin peşinden gidecek miyiz?" diye sordu Roy Beeman, anlamlı bir şekilde. Dale sessiz ve düşünceliydi. "Bugün yeterli," dedi John. "Ve çocuklar, hadi yatalım." Brandalarını açtılar. Dale, Roy'un battaniyelerini paylaştı. Ve kısa süre sonra uyudu herkes, kırmızı közler yavaş yavaş sönerken, rüzgarın büyük uğultusu azalırken, orman sessizliği çökerken.